yanda efsanevi bir kral, diğer yanda dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir icat ve tam ortasında her şeyi mahveden bir kehanet. Bugün paranın şaşırtıcı ve bir o kadar da trajik icat hikayesine yakından bakıyoruz. Şu sözü mutlaka duymuşsunuzdur. Karun kadar zengin. Peki bu sözün arkasındaki gerçek kralın, yani Krezüs'ün hikayesinin efsaneden bile daha inanılmaz olduğunu biliyor muydunuz? Hadi, gelin bu hikayeye birlikte dalalım. Efsaneye göre Kral Midas'ın ta kendisi o meşhur altın dokunuşundan bu nehirde yıkanarak kurtulmuş ve nehrin kumlarını pırıl pırıl altınla doldurmuş. Ama Krezüs'ü Krezus yapan şey sadece altına sahip olması değildi. Asıl dehası o altının nasıl kullandığıydı. Peki ama nasıl oldu da bu inanılmaz zenginlik kendi sonunu getirdi? Cevap, onu en başta bu kadar güçlü yapan o devrimci fikirde gizli. Paranın ta kendisinin icadında. Krezüs'ün yükselişini tam olarak anlamak için gelin onun devriminden önceki dünyaya kısaca bir göz atalım. O zamanlar ticaret bugünküne hiç benzemiyordu. Hantal, verimsiz ve en önemlisi güvensizdi. O zamanki ekonomiler ya takasa dayanıyordu ya da her bir alışveriş için değerli metal külçelerini tartmaya. Yani yavaş, karmaşık ve tamamen güvensizlik üzerine kurulu bir sistemdi. Lidyalıların nehirden çıkardığı şey aslında saf altın değildi, elektrumdu. Sorun ne miydi? Tam bir piyangoydu. Bir parça %70 altınken, diğeri belki de sadece %50'ydi. Her alışverişte elinizdeki metali test etmek zorunda kaldığınızı bir düşünsenize, ne kadar yorucu. İşte tam bu noktada işler ilginçleşiyor. Krezüs'ün babası Alyattes döneminde Lidyalılar basit ama dahice bir çözüm buldular. Bu, ileriye doğru atılmış dev bir adımdı ama saflık sorunu hala devam ediyordu. Hatta devlet kâr etmek için sikkelerdeki altın oranını düşürerek paranın değerini bile bozuyordu. Yani güven hala en büyük sorundu. Ve işte Krezüs'ün asıl dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Şu gördüğünüz şey adeta antik bir kimya laboratuvarı. Krezüs, o değeri sürekli değişen elektromu alıp onu saf altına ve saf gümüşe ayırmanın bir yolunu buldu. Bu o dönem için inanılmaz bir teknolojik sıçramaydı. İşte devrim buydu. Dünya tarihinde ilk defa herkesin güvendiği, saf metallerden oluşan bir para birimi ortaya çıktı. Bununla birlikte ticaret resmen patladı. Artık kralların elinde orduları finanse etmek, şehirler inşa etmek ve vergileri toplamak için güvenilir bir araç vardı. Ve Krezüs efsanevi derecede zenginleşti. Tarih M.Ö. 547. Krezüs'ün icadı ona inanılmaz bir zenginlik, bu zenginlik de tehlikeli bir özgüven vermişti. Doğuda Pers kralı Büyük Kiros adında yeni bir güç yükseldiğinde Krezüs meydan okumaya karar verdi. Ama saldırmadan önce o dönemin en ünlü kahinine, Delfi kahinine danıştı. Kehanet kulağa cesaret verici geliyordu ama aslında trajik bir şekilde belirsizdi ve Krezüs duymak istediği şeyi duydu. Gördüğünüz gibi Krezüs bir dizi ölümcül hata yaptı. Rakibinin cüretini ve hızını fena halde küçümsedi. Ordusunu kış için dağıtarak mevsimin onu koruyacağına körü körüne inandı. Bu bir imparatorluğa mal olacak kadar büyük bir hataydı. Savaş alanındaysa her şeyi değiştiren o inanılmaz taktik geldi. Kiros ordusunun en önüne yük develerini yerleştirdi. Basit ama dahice. Lidya'nın gururu olan süvari atları develerin kokusuna ve görüntüsüne hiç alışkın değildi. Panikleyip kaçtılar ve Lidya ordusunun bel kemiği işte o an kırıldı. Son darbe ise inanılmaz bir şanssızlık eseri geldi. Zapt edilemez denilen başkent Sardes, bir askerin düşürdüğü miğferini almak için kullandığı gizli bir yolu Perslere istemeden göstermesiyle düştü. Ve sadece günler içinde koca Lidya krallığı tarihe karıştı. Böylece kehanet gerçekleşmişti. Gerçekten de büyük bir imparatorluk yok olmuştu. Ama kahinin sözlerinde herkesin gözden kaçırdığı yıkıcı bir sır saklıydı. Tabii ki Pers İmparatorluğu değil. Kahinin bahsettiği imparatorluk, Krezüs'ün kendi imparatorluğuydu. Dünyanın en zengin adamı her şeyini kaybetmişti ve adı, kibir ve kaderin yanlış yorumlanması hakkında ibretlik bir hikayeye dönüşmüştü. Ama işte en büyük ironi de tam burada başlıyor. Krezüs'ü fetheden adam, yani Büyük Kiros, onun icadının asıl gücünü fark etti. Krezüs'ün siyasi imparatorluğu haritadan silindi, evet, ama onun ekonomik imparatorluğu. İşte o, tüm dünyayı fethetti.
Fikri o kadar güçlüydü ki onu yenen Persler bile bu sistemi olduğu gibi benimsedi ve devam ettirdi. Bu sistem Yunan drahmesinden Roma denaryusuna, bugünkü küresel ekonomiye kadar uzanan yolun temelini attı. Sonunda Krezüs zenginliğiyle hatırlandı ama asıl mirası cebimizdeki o metal parçaları değil, o parçalara anlam veren görünmez güven ağı oldu. Bu bize şunu hatırlatıyor: krallıklar yıkılır, zenginlikler kaybolur ama iyi bir fikir ölümsüz olabilir. Peki bizim mirasımız ne olacak?